Karides Doktor kanalından herkese merhabalar. Bu videomuzda yeni bir vloga başlıyoruz arkadaşlar. Bu vlogumuzun adı Kırmızı Nanashi Pinto vlogu. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar şimdi size bu vlogda yeni bir tür tanıtacağım. Ancak öncelikle tankımızı bir tanıyalım. Zeminde Benibachi Black Soil Powder marka toprağımız var. Sağ önde Physidens Fontanus Moss, solda Cameron Moss'umuz var. Ortada Christmas ya da Angkor Moss olduğunu tahmin ettiğim, tam bilmiyorum açıkçası, öyle bir moss'umuz var. Ve iki tane Erioklon malayator bitkimiz var. Arkada seramik saklanma alanları ve pipo filtremiz var her zamanki gibi. Filtreler gürültü yapmasın diye yine kapattım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size Nanashi Pinto'yu anlatacağım. Nanashi'nin kelime anlamı isimsiz demek arkadaşlar. Yani biz Nanashi Pinto dediğimizde isimsiz pinto, yani isimlendirilmemiş pinto anlamına gelen bir kelime kullanmış oluyoruz. Bakın şimdi şu karidesleri bir inceleyelim arkadaşlar. Bakın bu karideslerin renkleri, gövde renkleri, desenleri oldukça güzel. Aynı pintolar gibi renkleri koyu, mat, yoğun şekilde. Ama üzerlerindeki desenler hiçbir şekilde herhangi bir pintoya uymuyor. Bakın kuyruk kısmında kaplan desenine benzer desenler var. Bunlar hiçbir pinto grubunda yok. O nedenle bunlar isimlendirilmemiş pinto adı altında çeşitli desene sahip bu güzel canlılar, pintoya benzeyen bu güzel canlılar Nanashi Pinto olarak adlandırılmış. Bakın şu 3 Nanashi'ye bakın arkadaşlar. Üçünün de birbirinden farklı yönleri var ama bu üçü de Nanashi Pinto. Nanashi Pinto deyince insanların aklına hep şu karides gelir. Bakın arkasında kaplan desenine benzer bir sırtından aşağıya kadar inen desenleri olan, bakın şu karides, fotoğrafta gösterdiğim karides. Arkasından sırtından arkasına kadar inen kaplana benzer, yani arkası kaplana benzer desenleri olan, kafasında da maske tarzında beyaz bir alanı bulunan karides. Bakın şu ekrandaki karidesi Nanashi Pinto deyince herkes, yani birçok kişi bunu anlıyor ama Nanashi Pinto sadece bu karides değil arkadaşlar. Az önce de söylediğim gibi Nanashi Pinto, pintoya benzemeyen ama renkleri dolgun olan, desenleri güzel olan canlıların tamamına verilen bir isim. Bu karideslerin iki tanesini sadece bir dostum hediye etti. Onun dışında tankta yaklaşık 20 taneye kadar karides var. Bunların tamamını ben kendi melezlemelerim sonucunda ürettim arkadaşlar. Nanashi Pinto ile ilgili bilinmesi gereken bir şey daha söyleyeyim. Karşınıza çıkacaktır. Ben buna da çok fazla katılmıyorum, bu isimlendirmeye de, ama sık kullanılan bir isim. Advanced Nanashi diye bir isim duyacaksınız arkadaşlar. O Advanced Nanashi diye bahsedilen karideste bakın şu ekrandaki karides arkadaşlar. Arkadaki kaplan desenleri oldukça güzel. Kafa kısmında ise spotları varsa bu karidese Advanced Nanashi diyorlar. Ama bence bu karides zaten Galaxy Tiger oluyor. O yüzden ben o adlandırmaya, Advanced Nanashi adlandırmasını pek katılmıyorum, doğru bulmuyorum. Kendi düşüncem bu şekilde. Nanashi Pinto tamamen sınıflanamayan pintolara denir. Advanced Nanashi'si olmaz bu işin. Zaten sırtında kaplan desenleri çok baskın olan ve kafasında da tamamen spotları olan, shadow geri bulunduran canlılara zaten Galaxy Tiger diyoruz. Onlarla da ilgili ileride bir video çekeceğim. Bakın bu da bir Nanashi Pinto. Bunlar da Nanashi Pinto'lar ve hiçbirinin birbiriyle alakası yok arkadaşlar. Şu an ekranda gördüğünüz iki tane büyük olan, erişkin olan karides, bunlar erkekler. Tankımızdaki damızlık erkekler. Bu iki karides bahsettiğim dostumdan geldi. Diğer, bakın şu az önce ekranda olan beyazı baskın olan karidesimiz tanktaki en büyük dişilerden bir tanesi ve tankımızdaki en büyük ikinci dişi de bu arkadaşlar. Bu iki karides, bunlar tamamen benim melezlemelerim sonucu ürettiğim karidesler. Bakın filtrenin üzerinde başka bir Nanashi var. Filtrenin üzerinde yine çeşitli Nanashi karidesleri görüyorsunuz. Nanashi Pinto'ları. Bu yemin etrafında ufak tefek Nanashi Pinto'lar var.
Bakın bu türde Nanashi Pinto türü de bu şekilde anlattığımız gibi bir tür arkadaşlar. Şimdi bu hepsini ben melezlemelerimde doğan tank canlıların hepsini bir tanka topladım. Burada bu koloniyi stabil hale getirmeye çalışacağım. Yani sürekli kendisi gibi yavrular veren bir koloni haline getirmeye çalışacağım. Çünkü bunlar benim çaprazlamalarım sonucunda ortaya çıktıkları için mutlaka farklı genlerde canlılarda atacaklardır. Bakalım bu koloniyi üretebilecek miyiz? Çoğaltabilecek miyiz? Stabilleştirebilecek miyiz? Daha güzel hale getirebilecek miyiz? Bunları beraber izleyip görelim. Belli aralıklarla bu tankımdan da video paylaşacağım size. Bakın bu bahsettiğim beyaz ağırlıklı Nanashi Pinto. Bu karidesin görseliyle ilgili arkadaşlar kafa kısmı Mosura gibi, yani Mosura dediğimiz kafa kısmı kırmızı, gövdesi beyaz canlılara benzediği için ve sırtında yine de kaplan olduğu için bu canlıya Pinto Mosura Tiger adlandırması yapan ünlü üreticiler de var. Ama ben bunların tamamını Nanashi Pinto olarak adlandırmayı daha doğru buluyorum. Çünkü bu işin bir sonu yok arkadaşlar. Her desene bir isim verirsek artık bir yerden sonra karman çorman olacak işler. O yüzden bu Pinto'ya benzemeyen, daha doğrusu Pinto'ya benzeyen ama bir Pinto sınıfına sokulamayacak canlıların tamamına Nanashi Pinto olarak adlandırılması bana daha doğru geliyor. Bakın şu karides, şu yavruyu görüyorsunuz arkadaşlar. Oldukça güzel. Sırtındaki kaplan deseni, kafasında spotları da var. Bakın bu Advanced Nanashi diye bahsedilen Nanashi aslında. Şurada yine güzel bir yavru var. Burada yem kavgası yapan güzel bir yavru var. Bakın bu tamamen değişik bir patern. Gördüğünüz gibi bu da bu türde farklı bir tür arkadaşlar. Bildiğimiz pintolardan farklı. Bakalım bu kolonide iyi işler yapabilecek miyiz? Yavru karidesler elde edebilecek miyiz? Onları stabil hale, daha güzel hale getirebilecek miyiz? Bunları beraber izleyip göreceğiz arkadaşlar. Filtremin üzerinde yine bence bu tankın en güzel karideslerinden bir tanesi var. Bakın yerde yine bir tane yavru Nanashi Pinto'muz var. Siyah Nanashi Pinto'lar da çıktı tabii melezlemelerden. Çünkü siyah karideslerde de melezleme yapıyorum. Ama onlar daha küçük ve bu kadar güzel çıkmadı açıkçası. Daha düşük grade canlılar çıktı. Yani bu Pinto'larda, Nanashi'lerde düşük grade nasıl oluyor arkadaşlar? Bu kuyruk kısmındaki kaplan deseni 2 çizgili olabiliyor, 3 çizgili olabiliyor. Tabii onları daha ileride bahsedeceğim. Bunlara göre de bunlara bir tam herkes tarafından kabul edilmese de bir gradeleme söyleniyor. Ama kırmızılarda şu an gayet iyi. Siyah Nanashi'ler çok iyi. Onlar üzerine de düşeceğim. Mutlaka daha fazla sayıda melezlemelerim devam ettiği için daha fazla sayıda Nanashi çıkacağını tahmin ediyorum. Şimdilik bu tankımızda durum böyle. Yeni bir tür gösterdim size. Bakalım bu türü ülkemiz hobisine kazandırabilecek miyiz? Çoğaltabilecek miyiz? Stabil hale getirebilecek miyiz? Videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı unutmayın. Nanashi Pinto'lar hakkında ya bu konuda tabii tartışmalara da mal vermek istemiyorum arkadaşlar. Nanashi Pinto hakkında dünya ortak bir karara varabilmiş değil. Herkes dediğim gibi farklı paternlere farklı isimler veriyor. O yüzden hani bu iş kesin böyledir demiyorum. Ben sadece bu videoda size kendi fikirlerimden bahsettim. Ama fikir alışverişine, saygı kuralları çerçevesinde tartışmalara her zaman açığım. Yorumlarda bana bence şu şöyle değil böyle diyebilirsiniz. Birbirimize konuşarak, bilgilerimizi geliştirerek ve araştırmaya devam ederek hobiyi daha ileriye götürebiliriz. Nanashi Pinto hakkında görüşlerim ve elimdeki canlılar bu şekilde. Videonun sonuna geldik. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.